Merhaba sevgili arkadaşlar. Masal kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Berrin. Her hafta farklı masallar paylaşıyorum sizlerle. Bakalım geçen hafta ne yaptık? Evet, sırada bu haftanın masalı var. Bu haftanın masalı Çizmeli Kedi. O zaman hemen başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda bir kasabada değirmenci yaşarmış. Bu değirmencinin 3 tane oğlu varmış. En küçük oğlu en çalışkan olanmış. Ortanca oğlu birazcık tembelmiş ve en büyük oğlu ise hiçbir şey yapmadan oturan tembel bir çocukmuş. Bizim değirmenci öldükten sonra oğulların arasında kavga çıkmasın diye bir vasiyetname bırakmış. Ve ölünce de çocuklara neler kalmış biliyor musunuz? Bu en büyük oğlu hani tembel olana şu arkamda gördüğünüz değirmeni bırakmış. Değirmenden para kazanabilir mi? Tabii ki kazanabilir. İşte buğday, başak bu tarz ürünleri, tahıl ürünlerini böyle işte taşlar arasına eğitebilir. Sonra bunları un yapar, satabilir. Çok da para kazanabilir. İkinci orta böyle çalışkan oğluna bir eşeği varmış, onu bırakmış. Eşekle ne yapabilir diye sorarsanız hani yük taşıtabilir. Sonuçta işine yarayacak bir şey. Fakat en çalışkan, en küçük oğluna ise ne bırakmış biliyor musunuz? Sadece bir kedi. Bu açıklandığında tabii ki küçük oğlu çok ama çok kızmış. Üzülmüş, sinirlenmiş. Neden? En çalışkan o ve en garip şey ona kaldı. Ha bu arada bir kedi, benim kedim var ve ben kedileri çok severim bu arada. Ama inanamamış yani babasının nasıl böyle bir şey yaptığına. Bir zaman geçmiş tabii ki. Bunlar açıklanınca hepsi varlıklarını almışlar. Bizimkisi de kediyi almış. Kediyi almış çocuklar ve birdenbire ne yapacağım bu kediyi düşünürken kedi yanına gelmiş. Birdenbire böyle sırnaşmış. Miau, miau. Merhaba. Bizim değirmencinin öyle oğlu şok geçirmiş. Bu kedi konuşuyor mu? Miau. Evet ben konuşuyorum. Hem de çok akıllı bir kediyim. Sen pek mutlu olmadın biliyorum ama sana öyle bir hayat sunacağım ki inanamayacaksın gözlerine. Ama senden tek bir isteğim var. Benden bir isteğin mi var? Evet, benim sözümü dinleyeceksin. Bizimkisi tabii ki şaşkınlık içinde kalıyor. Ne yapacağını şaşırıyor, inanamıyor. Bir kedi konuşuyor, bir de ona diyor ki senin hayatını değiştireceğim. Ne yapıyor? Tabii ki diyor ki nasıl yapacak bir şeyim yok, şansımı deneyeyim. Ve bu kedi ona diyor ki şimdi biz seninle birlikte buradan gitmemiz gerekiyor. Niye buradan gidiyoruz? Buradan gitmemiz gerekiyor. Benim özel bir kedi olduğumu kimse bilmemeli. Buradan ormana gideceğiz seninle ve ormanda işte bir şeyler toplarız ve onları satman gerekiyor. Çünkü para kazanman gerekiyor. Ve çocuklar bizimkisi aynen dediğim gibi ne yapıyor? Beraber ormana doğru gidiyorlar. Ormana gidiyorlar. Arada birazcık düzelteyim bunu. Ormana doğru gidiyorlar. Ormana gidiyorlar işte. Diyor ki bizimkisi uf çok yoruldum artık gidelim birazcık şu ağacın altına yatayım da biraz uyuyayım diyor bizim değirmencinin oğlu. Geliyor bizimkisi diyor ki ne yapıyorsun sen miyav saçmalama lütfen çünkü bizim çalışmamız gerek para kazanmamız gerekiyor hadi diyor hadi kalk bakalım o diyor çok yorgunum kalk hemen bu ormanda ne toplayabiliriz orman meyveleri orman meyveleri mi orman meyvesi nedir bilmiyor musun? İşte mesela bunun gibi çilek, işte dağ çilekleri, ne diyeyim başka, böğürtlen olabilir, başka ne olabilir? İşte cranberry gibi meyveler. Hadi gel toplayalım diyor. Bizimkisi başlıyorlar toplamaya, topluyorlar. Bizimkisi tabii yine yoruluyor ve diyor ki ona hadi artık oturup yiyelim. Dur diyor. Ne demek dur? Ne yapacağız? Bir dakika. Şimdi diyor bu meyveleri alacağız ve kasabaya gidip satacağız. Satacağız mı? Evet. Sen beni dinle diyorum sana. Beni dinlersen çok para kazanacağız. Bizimkiler bu meyveleri alıyorlar ve kasabanın yolunu tutuyorlar.
Kasabaya geliyorlar. Hemen bizimkisi heyecanla böyle işte gidiyor bir dükkana, oraya gidiyor, buraya gidiyor, satıyorlar. Satıyorlar böyle hemen. O diyor, para topladık, para topladık. Harika. Bizimkisi diyor ki hadi paralarımız var, geri kalan meyveleri de yiyelim. Dur diyor. Miau, saçmalama lütfen. Biz diyor başka şeyler yapacağız da. Ne demek başka bir şeyler? Bu paralarla yemek alalım. Hayır, bu paralarla benim kendime bir kıyafet almam gerek. Kıyafet mi? Bir kedi niye kıyafete ihtiyacı olsun ki? Miau, miau. Tabii ki. Gidelim bakalım. Benim neye mi ihtiyacım var? Benim kırmızı bir pelerine, başka, kırmızı bir şapkaya ve bir de bir çizme ihtiyacım var diyor ve paraları alıyor bizimkisi, gidiyorlar. İşte giyiyor, dolaşıyor, bakınıyor ne yapacağına ve çocuklar en sonunda bizim çizmeli kedi istediği gibi tabii ki buluyor pelerini. İşte bu çok güzel, kırmızı bir pelerin, süper, bayıldım. İşte tam istediğim gibi böyle havalı da diyor. Harika bir pelerin, süper. Bir de benim ne ihtiyacım var? Bir şapka. Bakalım bir şapka. İşte bu şapka. Hemen takayım şapkamı. Harika bir şapka bu. Çok yakıştı bana. Çok. Harika bir şapka. Ben beğendim bu şapkayı diyor. Evet ve bu şapkayı alıyor. Ve sonra peki diyor şimdi ne yapacağız? Şimdi ne mi yapacağız? Şimdi diyor sen oturup burada kal. Bir dakika, neyi unuttum? En önemlisi, şapkam var, pelerinim var, neyim yok? Neyim yok çocuklar? Arkadaşlar neyim eksik? Masalın adı ne? Değil mi? Çizmesini almayı unuttu. Tabii ki hemen gidiyor ve en sevdiği çizmeyi alıyor. Ve böyle bir çizmeyi de ayağına giyiyor. İşte masalımızın adı bildiğiniz üzere çizmeli kedi. Şapkası, pelerini var, bir lord gibi, böyle bir asilzade gibi bir kediye sahip oldu. Ve çocuklar bizimkine diyor ki sen diyor şimdi gidiyorsun, burada otur, sen yemeğini et, dinlen, benim işim var. Ne işin var? Ben bir işim var, ben sana anlatırım. Ben sana demedim mi soru sorma? Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Ve bizimkisi hemen gidiyor, ormandan gidiyor. Aklına ne fikri var tabii, söylemiyor. Ne var? Elinde son kalan böyle çilekler var. Bir sürü çilek var elinde. Meğerse şimdi o ülkede böyle bir kral yaşıyormuş. Kralın da çok güzel bir kızı varmış bu arada. Daha sonra karakterimize girecek. Şimdi bizimkisi çizmeli kedi diyor ki benim aklıma bir fikir geldi. Şimdi ben krala giderim. Kralın en sevdiği şey çilekmiş. Ben ona biraz çilek götürürüm ve arkadaşlık kurarım. O da sonra bizim işimize yarar. Ve gidiyor hemen kralın sarayına gidiyor. Kapıdakilerle konuşuyor falan. Kapıdakiler tabii ki şok geçiriyor. Niye şok geçiriyorlar? Çünkü konuşan bir kedi var, düşünebiliyor musunuz? Bir kedi geliyor, konuşuyor, elinde çilekler var. İnanamıyorlar tabii ki kedinin konuştuğuna ve elinde hediyelerle geldiğine. Hemen işte krala haber veriyorlar. Diyorlar ki biri geldi. Karabasan Markizi'nin yardımcısıymış, yaveriymiş. Sizi görmek istiyor. Bizimkisi de kral merak ediyor. Konuşan bir kediyi tabii ki görmek istiyor. Bakalım daha sonra bu bıyığı nasıl yerine koyacağım. Ve çocuklar hemen kralın yanına gidecek bizimkisi. Kral çok heyecanlı, konuşan bir kedi geliyor diyor yanına. Ne yapacağını bilmiyor, acaba diyor neler getirdi bana, çilek mi getirdi bana diyor. Bizimkisi tabii ki çileklerle saraya geliyor. İşte efendim, biliyorum size garip gelecek ama ben konuşan bir kediyim. Efendim, Karabasan Markiz efendim beni yolladı. Bu çilekleri size vermemi istedi. Siz afiyetle yiyin. Bizimkisi zaten en sevdiği şey bu. Bayılıyor çocuklar, bayılıyor. Diyor en sevdiğim şey, harika. Diyor ki peki hemen diyor yiyeyim biraz. Alıyor çilekleri ve yiyor. Diyor kimdir bu diyor. Kim bakayım bu? Markis dediniz, Karabasan Markis'i ben diyor hayatımda duymadım. Efendim diyor. Efendim, şöyle söyleyeyim, kendisinin muhteşem bir şatosu var. Binlerce insan çalışıyor yanında. Çok iyi, çok yakışıklı, çok varlıklı. Harika bir adam. Diyor ben hiç tanışmadım. Hiç de böyle birini duymadım. İnşallah en kısa zamanda onunla tanışırız. Bu arada bizimkiler bir muhabbet ediyorlar çocuklar. Sohbet çok önemli. Arada aklınıza bulunsun. Hani hatta bir deyiş vardır.
tatlı dil yılanı dilinden çıkarır diye. Öyle bir konuşuyor ki bizim çizmeli kedi, çok akıllı, konuşmayı da çok iyi biliyor. Kralla kanka oluyorlar, çok yakın arkadaşlar, inanılmaz arkadaşlar. Ve sohbet ediyor. Sonunda kral diyor ki, çok güzel bir sohbetti, beni çok mutlu ettin. Benim de sana bir hediyem var. Lütfen bu hediyemi kralına götürürsün, markizine götürürsün diyor. Ona şöyle bir kese altın veriyor. Bizimkisi çok mutlu falan, tamam mı? Ve bizimkisi hemen koşarak kimin yanına geliyor? Tabii ki Değirmencinin oğlunun. Değirmencinin oğluya anlatacak olanları. Diyor ki, anlatacak derken tabii her şeyi anlatmıyor. Çok da konuşmuyor aslında. Neyse çocuklar, geliyor yanına, gösteriyor ona şeyini, öyle bak diyor, gördün mü diyor, kese altın nereden geldi hiç sorma, hiç önemli değil. Ben diyor işte para kazandım, sana getirdim. Ben sana demedim mi bana güven, ben senin için her şeyi yapacağım. Çok iyi bir hayat yaşatacağım sana diyor. Tabii bizimkisi nasıl mutlu, nasıl seviniyor. Neyse, konuşuyorlar, ediyorlar. Sonra diyor ki, peki diyor, şimdi biz ne yapacağız? Diyor, şimdi çok daha güzel bir planım var. Çok daha güzel bir plan mı? Evet. Sen diyor hiçbir şey sormayacaksın bana. Senle biz gideceğiz. Nereye gideceğiz? Soru sorma demedim mi sana ben? Soru sorma demedim mi sana ben? Diyor. Beraber nereye gidecekler? Bir deniz kenarına. Deniz kenarı derken tabii deniz değil. Nereye gidiyorlar? Hemen bir nehrin kıyısına gidiyorlar. Çünkü bizimkinin yine neleri var? Bir aklında fikir var. Yine bir şeyler yapacak. Şöyle bir şeye gidiyorlar çocuklar. Böyle bir yere geliyorlar. Tamam mı? Gördüğünüz gibi böyle bir nehir var. Neyse, bizimkisi hemen diyor ki, hadi bakalım soyun. Soyun mu? Niçin soyunuyorum? Soyunman gerek. Benim sormayacaksın bana. Hemen çıkar kıyafet. Bizimkisi çıkartıyor kıyafetlerini. Buraya geldiklerinde gördüğünüz gibi böyle bir nehir vardı. Ve çocuklar, bizimkisi soyunuyor. Ne yapıyor bizim kedi? Alıyor çizmeli kedi. Bütün bu kıyafetleri bir tane çalının arkasına saklıyor. Çünkü bir planı var. Planı ne? Birazdan meğerse buraya kral gelecek ve kral kızıyla gelecek. Kızı yani prensesle, çünkü prensese bir damat arıyorlar. Ve bizimkiyle tanıştıracak onu. Bizimkisi böyle soyunuyor, kenarda bekliyor. Birdenbire ne oluyor? Tabii ki kralın arabası geliyor. Bizim çizmeli kedi, yardım edin, miyav, yardım edin kralım, yardım edin, lütfen bana yardım edin. Miyav miyav şeklinde geliyor yanına. Diyor ki, lütfen kralım diyor, başımıza gelenlere inanamazsınız, miyav. Birdenbire bizi soydular. Karabasan markezimi soydular, kıyafetlerini aldılar. Ne yapacağız bilmiyoruz. Yardım edin bize, yardım edin. Tamam mı? Neyse, kral görüyor. Diyor, çizmeli kedi, inanamıyorum, ne işin var senin burada? Demek Karabasan markesiyle tanışacağım artık. Diyor, çok üzgünüm başınıza gelenleri. Hiç merak etmeyin, sizi arabamla şatonuza götürürüm. Ayrıca diyor, hemen emir veriyor adamlarına. Hemen diyor sarayımdan, kral kıyafetlerinden getirin, benim kıyafetlerimden, ve Karabasan merkezine verin. Bu arada ne oluyor tabii ki? Arabadan bir ses geliyor. Kim geliyor? Tabii ki prenses aşağı iniyor, sesleri duyuyor, merak ediyor ne oluyor diye. Aşağı iniyor. Çok güzel bir prenses bu. Hemen orada görüyor bizim değirmencinin oğlunu. Oğlunu görüyor tabii ki. Çok yakışıklı, çok beğeniyor onu. Daha kıyafetlerini giymedi bu arada. Daha yeni prens kıyafeti gelmedi ama yine de onu görüyor, çok beğeniyor. Prens arabadan iniyor, yanına geliyor. Hemen tanışıyor onunla. Geliyor, diyor ki, merhaba. Ben merhaba. Sizle tanışmaya memnun oldum. Eğer isterseniz, madem böyle kötü bir durumda kaldınız, sizi sarayınıza kadar biz götürebiliriz. Arabamızda yer var. Ve tabii ki birazdan kıyafetleri gelecek, bizimkini giyecek. O zaman tam bir prense benzeyecek. Onun değirmenci olduğunu bilmiyorlar bu arada. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim değirmencinin oğlu şok geçiriyor. Niye şok geçiriyor? Çünkü bunlardan hiç haberi yok. Bunların hepsi çizmeli kedinin aklı, onun işleri. O sadece bunları böyle olayların içinde dönüyor, dolaşıyor. Ne olduğunu anlamadan her şeyin içine giriyor. Bunlar aralarında orada sohbet ediyorlar işte. Çok bayağı güzel bir sohbet ediyorlar. Birbirlerinden hoşlanmaya başlıyorlar hatta. Daha sonra arabaya binecekler ve gidecekler. Prense yeni kıyafetler geliyor. Prens yeni kıyafetlerini geliyor. Bu arada bizim çizmeli kedi diyor ki, tabii yine aklına bir fikir geldi. Diyor ki, benim buradan gitmem gerekli. Nereye gideceksin?
Aa diyor, benim gitmem gerekli efendim, siz saraya doğru geleceksiniz ya, ben önden gideyim diyor. Tabii bizim değirmenci ne oluyor ki içinden? Ne sarayı, saray falan yok. Yani hiçbir şey yok onun, bir kedisi dışında. Sadece kedisinin çok akıllı bir kedisi var. Bu da çok çok önemli şu anda onun için. Neyse bizim kedi oradan hop diye kaçıyor ve ilerliyor bir tarlaya geliyor. Tarlada bir sürü insan var. Bir sürü insan orada işte ekinler ekilmiş, biçiyorlar ama çok çok kalabalık. Buraya geliyor, aklına tabii ki bir fikir geliyor yine. Diyor ki onlara, hey diyor, efendiler, birazdan buraya bir araba gelecek. Araba geldiğinde eğer size sorarsa, siz kimin efendisisiniz, kim için çalışıyorsunuz derse, Karabasan Markizi diyeceksiniz, tamam mı diyor. Onlar da ne sanıyorlar biliyor musunuz? Meğerse ileride çok büyük bir şato var ve o şatoda da bir tane dev yaşıyor. Devden ödü patlıyorlar. Sen diyor devin adamı mısın? Evet diyor, ben devin adamıyım. Dev öyle söylemenizi istedi. Siz diyor hepiniz bu tarlaların sahibi sizin. Kim? Karabasan Markis diyeceksiniz ve oradan bizimkisi gidiyor. Tabii diğerleri bu arada geliyorlar. Kralın arabasıyla yaklaşıyorlar oraya doğru. Geliyorlar tabii, kral giderken bu tarlaları görüyor. Aa diyor, ne güzel tarlalar, ne güzel çalışıyor bu köylüler. Harika, harika. Acaba ne tarlası olabilir? Bir aklınıza gelen bir şey var mı? Ne tarlası olabilir? Mesela ne ekebilirler? Buğday, başak, ya da bir meyve sebze tarla ya da mısır, ayçiçeği, değil mi? Bunların hepsi olabilir. Ne ektikleri bilmiyorum ama bir sürü meyve sebze de ekebilirler. Bizimkisi kral geliyor, kral görüyor ve diyor ki ey diyor efendiler, köylüler söyleyin bakalım bana, söyleyin bakalım bana, buranın sahibi kim? Aa diyorlar, buranın sahibi bilmiyor musunuz? Biz diyor Karabasan Markizi'nin yanında çalışıyoruz. Çok iyidir kendisi, harikadır, bize süper ama süper davranır. Çok iyi bir insandır. Bizim tabii ki değirmencinin oğlu yine şok geçiriyor böyle. Evet efendim falan, teşekkürler falan. Neyse bunlar böyle yavaş yavaş ilerliyor. Tabii aslında bizim Çizmeli Kedi'nin aklında başka bir hikaye var. Bir şato bulması gerek. Nereye gideceğini biliyor mu? Tabii ki biliyor. Bu devin evine gidecek şatoyu bulmak için. Ve ilerliyor. Şöyle gördüğünüz gibi şatoyu görüyor. Şatoyu görüyor ama dev var içeride. Diyor ki ben o devi de kandırırım. Önemli değil. Miau. O zaman hemen bir plan yapalım. Hemen. Ve oraya doğru ilerliyor. Şatodan içeri geliyor. Şatodan içeri geldiğinde aslında orada kimse yok en başta. Böyle bir bakınıyor. Oo diyor. Oh, çok güzel, tam benim efendime yaraşacak bir yer. Harika, harika, buraya bayılacak diyor. Birden içeri dev giriyor. Oh. Sen de kimsin? Sen kimsin buraya gelen? Hangi cesaretle benim gibi bir devin şatosuna gelirsin diyor. Bizimkisi diyor ki sen misin dev? Senden asla korkmam ben diyor. Öyle mi? Evet diyor, senin hakkında çok şey duydum. Sen galiba kılık değiştiriyorsun, istediğin her şey olabiliyormuşsun. Tabii ki olabilirim. İstersen bir dinozor, istersen bir ejderha, istersen bir canavar olabilirim. Ha, öyle mi? O zaman göster de kendi gözlerimle göreyim dediğinde birdenbire çocuklar bizimkisi bir bakıyor, bir ejderha oldu. Böyle bakıyor. Ay çok komik. Ola bu mu oldun? Ay gerçekten çok komik diyor. Tamam mı? Sen benden korkmadın mı? Niye korkayım? Sen de alt tarafa bir ejderha oldun. Ne olacak ejderha olunca? Ben de olurum. Dev gibi, zaten dev gibisin, kocaman. Sen olabiliyorsan küçük bir şey ol. Böyle küçücük, onu yapamazsın ki diyor, tamam mı? Bizimkisi bir kızıyor. Öyle mi diyor, tabii ki istediğimi yaparım. Sizce ne olsun? Düşünün bakayım çocuklar. Ne olabilir? Ne olabilir? Küçük kedinin işine yarayacak bir şey istiyorum. Ne olabilir? İşte tabii ki kedi neyi yakalar? Neyi? Tabii ki fare. Fareyi olsun. Fare. Ve bizimkisi diyor ki olabiliyorsan o zaman bir fare ol. Tabii ki olurum diyor ve tuzağa düşüyor. Bir bakıyoruz. Aa! Böyle bir fare oldu.
çok küçük bir fare. Tamam mı? Bizimkisi tabii fare, gördün mü aldım fare dediğinde ne yapıyor? Hemen koşuyor, bizim çizmeli kedi fareyi yakalıyor ve oradan atıyor. Ve böylelikle ne oluyor? Onun oluyor bütün saray. Ve böylelikle birazdan bizimkiler gelecek, sarayda onların olacak. Hemen gidiyor orada çalışanlara, diyor ki arkadaşlar diyor, artık dev yok, korkmanıza da hiç gerek yok. Ben diyor benim diyor size bir fikrim var. Benim diyor size bir fikrim var. Eğer isterseniz diyor artık dev olmadığına göre siz yeni gelecek benim Karabasan merkezimin adamları olabilirsiniz. Burada çalışabilirsiniz. O çok iyidir. Mutlu olursunuz. Her şeye sahip olursunuz. Oradakiler tabii ki diyor. Niye olmayalım? İsteriz. Tabii ki böyle bir şey isteriz diyorlar. Ve o sırada atlılar geliyor. Bizimkiler kral iniyor, prenses iniyor. Bizim değirmencinin oğlu iniyor. Değirmencinin oğlu tabii ki yine şokta. Şok geçiriyor sarayı görünce. Yani nasıl yaptı bunu çizmeli kediğini diye düşünüyor. Ve arkadaşlar ne oluyor sonunda? Bizimkisi geliyor, işte hoş geldiniz sayın kralım, işte Karabasan Merkezi'nin sarayı burası. Hepimiz burada rahatlıkla yaşayabiliriz. Bizim tabii ki kral şok geçiriyor, çok mutlu oluyor. Bir bakıyor, inanamıyor. Harika bir yer, prens harika. Tam zaten istediği şey neydi? Bir damat adayı, bir damat adayı istiyordu. Aa diyor, işte diyor, istediğim, hayal ettiğim gibi biri kızıma. Diyor ki ben şu sarayınıza gelirim ama tek bir şartım var. Benim diyor çok uzun zamandır istediğim bir dileğim vardı. Kızıma doğru dürüst, onunla arkadaşlık kurabilecek, ona iyi davranacak ve onu sevebilecek birini arıyordum. Ve bir prens arıyordum. İşte diyor siz Sayın Karabasan Markisi eğer kabul ederseniz kızımla bir süre görüştükten sonra sizin kızımla evlenmenizi istiyorum. Bizimkisi tabii göklere uçuyor, yeri sıra dığdıramıyor, böyle inanamıyor. Harika mı? Daha güzel bir haber olabilir mi? Çok çok mutlu oluyor ve diyor ki tabii ki efendim, tabii ki siz böyle uygun gördüyseniz tabii ki diyor. Ve daha sonra çocuklar ne oluyor? Tabii ki bizimkiler diğer saraya gidiyorlar, bir sürü arkadaşlık ediyorlar. Ve her masalda olduğu gibi mutlu bir son bekliyor bizi. Evleniyorlar bir süre sonra. Çizmeli kedi ne yapıyor? Yıllarca onunla oluyor ve bizim Karabasan Merkezi yani Değirmenci'nin oğlunun baş yaveri oluyor. Yani akıl danışmanı oluyor. Her konuda ona danışıyor. Yani ülkeyi yönetirken her konuda ona danışıyor ve çok yakın dost olmaya devam ediyorlar. Ve bir gün bizimkisi Değirmenci'nin oğlu düşünüyor. Diyor ki, ne diyor biliyor musunuz? Ah diyor, babam bana kediyi bıraktığında neler düşünmüştüm. Yani bu kediyle ne yapacağım diye düşünmüştüm ama meğerse bazen ummadığın şeyler farklı çıkıyormuş karşına. Ve bu benim için bir şanstı. Bu şansı doğru kullandım ve bugün çok çok mutluyum. Umarım her zaman da böyle mutlu olurum. Bu haftanın masalının da sonuna geldik böylelikle. Haftaya yeni masalda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.